Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan etol şal yapımında ve çeyizlik yelek yapımında kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Alize Angora Gold ip kullanıyorum. 1.70 milim kalınlığında tığ ile örüyorum. Örgümün başlangıcında zincir çekerek örgüme başlıyorum. Modelimiz için 8 ve katlar olarak zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8 ve katlarını çekiyoruz. Yeterli uzunluğa geldiği zaman bittiği kısımda şöyle bir tane zincir çektim. Hemen elimde tuttuğum noktaya batarak sık iğne yaptım. Her zincire bir defa batarak bir sıra önce ön hazırlık olarak sık iğne yapıyoruz. Bir sıra sık iğnemizi hazırladık. Bir zincir çektim, hemen örgümü çeviriyorum. Bir, iki zincir çektim, başını doladım. 1, 2, 3. sık iğnemize batıyoruz. Bir tane ilmek uzatıyoruz. Bir kere başını doluyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Başını doluyorum. Sonraki zincire geçiyorum. Sonraki sık iğnemizden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Başını doluyorum. Hemen yanına geçiyorum. Bir, başını doladım. Aynı yere 2 tane. Toplamda 5 defa ilmek çıkartıyoruz. İlk sık iğneden 2 tane, ikinciden 1, üçüncüden tekrar 2 tane olarak çıkartıyoruz. Bu ilmekleri bir defada topluyorum. Kalan zincirle oluşan ilmeğimi bir kere de toplayarak kapatıyorum. Buradan hemen tam orta kısmından hemen zaten tığınız geçecektir, bakın. Geçerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği sık iğne olarak örüyorum. 1. Tekrar aynı boşluktan geçiyorum. 2. Tekrar aynı boşluktan geçiyorum. 3. Şöyle göstereyim tam ortasından. 3. 4. 5 adet sık iğne örerek ilk motifimizi oluşturuyoruz. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2. Başını doladım. Sonraki sık iğneye geçiyorum. 3. Başını doladım. Sonraki sık iğneye geçiyorum. 4. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha batarak 5 tane ilmek çıkarttım. 2, 1, 2 şeklinde çıkartıyorum. 2 aşamada kapatıyorum. İlmeklerimin tam ortasından geçerek bir ilmek aldım. Sık iğne ile kapattım. 2, 3, 4, 5 adet sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3. zincire battım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. sık iğneye batarak buradan 2 defa ilmek çıkarttım. Başını doladım. Bir sonraki sık iğneden bir tane. Hemen yan tarafa batıyorum. Buradan da 2 defa ilmek çıkartıyorum. 2 aşamada kapatıyorum. İlmeklerimin arasından geçerek aldığım ilmeğimi sık iğne şeklinde örüyorum.
3 4 5. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Örgümün sonuna batıyorum. İlk sıramızı oluşturduk. Şimdi ikinci sıraya geçerken bir zincir çekerek geri döndüm. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar 4 zincir. İki motifinin aradaki birleşme noktasına batıyorum. Tekrar 4 zincir. 1 2 üçüncüye tam orta kısmına batarak zincirimi buraya sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. İki motifin birleştiği yere batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Motifimin tepesine batıyorum. 4 zincir çekerek şu şekilde örgünün başlangıç noktasına batarak sabitliyorum. Burası ikinci modelimizin oluşması için alt zeminimiz. 1 2 3 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi bu motiflerin aynısını üst kısma yapıyoruz ama bu sefer kaydırıyoruz. Örgümüzün kenar kısmı olduğu için buraya yarım model yapıyorum. Başını doladım. Hemen zincirimin içerisine rastgele batarak 1 2 3 adet ilmek çıkarttım. Çıkarttığım ilmekleri iki aşamada kapatıyorum. Hemen şuradan giriyorum. Aldığım ilmeğimi sık iğne ile örüyorum. Tekrar alıyorum. Ve üçüncü ilmeğimi de örerek kapatıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Bir alttaki motifimin tam tepesine batarak zincirimi buraya sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire rastgele giriyorum. 1 başını doluyorum. 2 başını doluyorum. Tam ortadaki birleşim noktasına batıyorum. 3 başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 4 başını doluyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 5 tane. Bunları iki aşamada kapatıyorum. Bu şekilde hemen ortasından ilmeklerimin geçerek bir ilmek alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İkinci ilmeğimi aynı şekilde. Üçüncü ilmeğimi kapatıyorum. Dördüncü ilmeğimi kapatıyorum. Ve beşinci ilmeğimi kapatıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Sık iğne ile bir önceki motifimin tepesine batıyorum. 2 zincir çektim. İlk boşluğuma giriyorum. 1 2 başını doladım. 2 motifin birleştiği noktaya giriyorum. 3 başını doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 4 bir kez daha girerek 5 tane ilmeğimi aldım. Bu ilmekleri iki aşamada kapatıyorum. Örneğimin tam ortasından tığımla şu şekilde bir ilmek alarak sık iğne şeklinde kapatıyorum. 2 3 4 ve 5. 2 tane zincir çektim. Modelimin tepesine batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. En son boşluğuma batıyorum. 1 2 3. Burası örgümün bitiş kısmı olduğu için buraya yarım model uyguluyorum. Kapattım. Hemen modelimin ortasından geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. İpimi çift doluyorum. Bu zincirimin başlangıç noktasına şu şekilde giriyorum. 2 2 kapatarak trabzanımı oluşturuyorum. Burası kenar kısmı. Şimdi ikinci motifimizi de bitirdik. Bir sonraki motife geçerken bir zincir çektim, örgüyü çevirdim. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 2 3 4.
ortadaki birleşim noktasına batıyorum. 1 2 3 4. Motifimin tam tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde bir sonraki modeli yapabilmek için alt zemin hazırlıyoruz. Dört zincir çekerek örgümün bitiş kısmına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Böylece alt zeminimi hazırlamış oldum. 2 zincir çektim, örgümü çevirdim. Başını doluyorum, ilk boşluğuma giriyorum. 1 2. Başını doluyorum, tam ortadaki birleşme noktasına batıyorum. 3. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 4. Tekrar aynı yere girerek 5 tane ilmek çıkarttım. 2 aşamada kapatıyorum. Motifimin arasından girerek aldığım ilmekleri sık iğne şeklinde örüyorum. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 2 ilmek, 2 zincir çekerek bir önceki motifimin tepesine batıyorum ve bunu kapatıyorum. Bu şekilde modelimizi oluşturarak aynı ilk başlangıçtaki işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Örneğimizin arka yüzü. Arka yüzü de aynı görünüme sahip. Çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Çeyizlik, etol şal ve yelek yapımına uygun bir örnek. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.